Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Güneş seven ya da Latince adıyla Heliophilia, turpgiller yani Brassicaceae familyasına ait 80 alt tür içeren Güney Afrika kökenli bir bitki cinsidir. Bitkinin adı Yunan dilinde güneş anlamına gelen Helios ve sevgili anlamındaki Philos sözcüklerinin bir birleşimidir. Bitkiye bu ismin verilme nedeni çiçeklerini sadece güneşli havalarda açmasıdır. Geceleri soğuk ve karanlıkta kaldığı ortamlarda bitki çiçeklerini kapatır. Yabancı dillerde ona mavi keten, yaban keteni, gösterişli keten gibi isimler verilmiştir. Güneşseven endemik olduğu Güney Afrika'da sadece kışın yağmur alan, yazların sıcak ve kurak geçtiği bölgelerde, drenajı iyi topraklarda ve direkt güneş altına doğal halde yetişir. Bitki ilk kez Hollandalı botanik uzmanı Nicolaas Laurens Burman tarafından keşfedilmiş ve ona 1763'te Carl Linnaeus'ın Species Plantarum eserinin ikinci cildinde yer verilmiştir. Güneşseven alt türleri otsu bitki formundan çalı ya da sarılıcı forma kadar birçok farklı formda görülebilir. Bu alt türler arasında farklı yaprak tipleri görülse de güneşseven türleri genellikle turpgillerde nadir görülen bir özellik olan mavi renkte çiçeklenme eğilimi gösterir. Fakat pembe ya da beyaz çiçekli olan türlerden mevcuttur. Dört taç yapraklı hardal benzeri bir kokuya sahip olan çiçeklerini ilkbaharda sergiler. Güneşsevenin parlak renkli çiçekleri başta arılar olmak üzere tozlaştırıcı böceklerin ilgisini çeker. Tek ya da çok yıllık türleri vardır. Yıllık türler sıcak ve kurak mevsimlerde tohumları sayesinde hayatta kalarak sonbahar yağmurları ile yeniden filizlenirler. Güneşseven örneğin tıpkı akrabası olan brokoli gibi zehirli bir bitki değildir. Zaten genellikle turpgillerde ciddi ölçüde zehirlilik gösteren bitkilere pek rastlanmaz. Fakat zehirli olmasa da güneşseven pek çok turpgiller üyesi gibi gıda olarak tüketilen bir bitki değildir. Güzel ve bol çiçekli türleri bahçecilikte süs amaçlı olarak kullanılır. Sonbaharda doğrudan toprağa ekilen tohumlarıyla üretilen bir bitkidir. Büyüme döneminde düzenli sulanmalı ama toprağının kuruması beklenmelidir. Bitki kendisine verilen adı nedeniyle güneşi sevmeyi ve güneş ışığının güzelliğini sembolize eder. Hakkında herhangi bir hikayesi bulunmayan bitki neşe ve pozitif duygular uyandıran bir etkiye sahiptir. Gerçekten de güneş ışığının insan psikolojisindeki etkisi de tam olarak böyledir. Güneş ışığının az görüldüğü mevsim ve ortamlarda depresyona yakalanma riski çok daha yüksektir. Güneşli bölgelerde yaşayanlar ise daha enerjik ve neşeli olma eğilimindedirler. Örneğin Akdeniz'de ya da tropik iklimlerde yaşayan insanları bir düşünün. Çoğu da genellikle dışa dönük, eğlenmeyi seven, hareketli ve neşeli insanlardır. Özellikle güneş ışığı beyinde ruh halini düzenleyen ve mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin üretimini artırır. Kış ve sonbahar gibi güneş ışığının azaldığı dönemlerde serotoninin azalması, çağımızın ciddi bir sorunu haline gelen depresyon riskini yükseltir. Hatta uzmanlar bu dönemlerde yapay ışık kaynaklarından destek almayı tavsiye ederler. Güneş ışığı vücudun biyolojik saatini yani sirkadyen ritmini de düzenler. Günlerin kısalması ve ışık eksikliği bu ritmi bozarak ruh halinde dalgalanmalara, sinirlilik, uykusuzluk ve mevsimsel depresyona da yol açabilir. Kışın hava soğuk olsa da yürüyüşe çıkmadan kendinizi psikolojik olarak kötü hissettiğiniz zamanlarda bile size kendinizi çok daha iyi hissettireceğini görebilirsiniz. Karanlık ortamlarda artan melatonin hormonu uyku isteğini ve enerji eksikliğini artırır. Güneş ışığı ise melatonin üretimini baskılayarak uyanıklılık ve enerji sağlar. Güneş ışığı ayrıca vücudumuz için çok önemli olan D vitaminini üretmemizi sağlar. D vitamini eksikliği ile depresyon arasında güçlü bir ilişki olduğu, düşük D vitamini düzeyine sahip bireylerde depresyon riskinin arttığı bilimsel araştırmalarla bulgulanmıştır. Diğer bir deyişle bilim güneş ışığının psikolojik sağlık için kritik olduğunu, yetersizliğinde ise depresyon riskinin anlamlı biçimde arttığını ve güneş girmeyen eve doktor girer atasözünün boşuna söylenmemiş olduğunu kanıtlamıştır. O nedenle sizi eve ya da iş yerlerine kapanmaya zorlayanlara inat, sağlıklı ve mutlu bir yaşam için kaç yaşında olursanız olun, mutlaka her gün birkaç saatinizi güneşle buluşmaya ayırmalısınız bitki dostları. Hepinize bol güneşli ve bol çiçekli günler dilerim.